Yavru keçiler masalı. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda köylerde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerin birindeki ormanda yavru keçiler yaşarmış. Bu yavru keçiler her zaman beraberlermiş. Ormanların balta girmemiş, insan eli değmemiş yerlerinde çok mutluymuş bu yavru keçiler. Ormanın en güzel yerlerinde hep beraber gezerler, bol bol eğlenirlermiş. Hep birlikte tazecik otlardan yerler, tertemiz, soğuk sulardan içerlermiş. Arada oyun da oynarmış yavru keçiler. Günlerden bir gün yağmur yağmaya başlamış. Yağmur günler günler boyu devam etmiş. O kadar çok yağmış ki sonunda çok büyük bir sel olmuş. Ve sel yavru keçileri almış götürmüş. Yavru keçiler birbirlerinden ayrı yerlere sürüklenip gitmişler. Birbirinden ayrıldıkları için de hem çok üzülmüşler hem de çaresiz kalmışlar. Aynı zamanda çok da korkmuşlar. Sel suları çekildikten sonra yakınlardaki köyün çobanı ormanı gezmeye çıkmış. Ormanda gezerken dağın bir yamacında bir yavru keçi, diğer yamacında başka bir yavru keçi derken yavru keçilerin hepsini bir bir toplayıp köydeki ahırına götürmüş. Yavru keçiler büyük bir selle birbirinden ayrılmışlar ama köyün çobanının onları bulması sayesinde de tekrar bir araya gelmişler. Köyün çobanı yavru keçileri güzelce ahıra yerleştirmiş. Onlara yem ve su vermiş. Keçiler bir araya geldikleri için çok mutlu olmuşlar. Sanki yeniden doğmuş gibi sevilmişler. O günden sonra da çoban onlara çok güzel bakmış, büyütmüş, her birini güzel birer keçi olarak yetiştirmiş. Birkaç yıl sonunda da bizim yavru keçiler artık yetişkin keçiler olmuşlar. Onların da yavruları olmuş. Artık çobanın bir keçi sürüsü varmış. Yavru keçiler yavrularıyla birlikte bir ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Düşmandan kaçmanın yolları. Bundan yıllar önce ormanda yaşayan bir tilki kediyle arkadaş olmuş. Bir gün bu tilki yeni arkadaş olduğu kediye övüne övüne çok akıllı ve çok kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Ben çok kurnaz biriyim biliyor musun? Demiş. Ve devam etmiş. Örneğin benim için düşmanlardan kurtulmanın en az 100 yolu vardır demiş. Kedi şaşırmış. Ne kadar ilginç. Bunlardan bazılarını bilmeyi çok isterdim demiş kedi. Tilki kedinin bu sözü üzerine başlamış düşmanlardan kaçmanın yollarını atmaya. Anlatmaya değil, evet, doğru duydunuz, atmaya başlamış. Bana saldıran düşmanım uçuyorsa çalıların arasına saklanırım. Düşmanım çok hızlı koşuyorsa bir suya atlar yüzerek kaçarım. Düşmanım bir sürüngen ise çok hızlı bir şekilde koşarak kaçarım diye birer birer sayıp dururken kedi araya girmiş ve şöyle demiş. Silahlı avcılardan nasıl kaçarsın? Tilki bu soru üzerine gülmüş. Silahlı avcılardan bir sağa bir sola zikzak çizerek koşarak kaçarım demiş. Tilki sözlerinin devamında da göğsünü iyice kabartıp kedi kardeş, kaçma işi benden sorulur. Bu işin piri de ustası da benim demiş. Öyle dedikten sonra da derin bir nefes alıp anlatmaya devam etmiş. Tilki
Aslandan şöyle kaçarım, kaplandan böyle kaçarım. En kolay da kaplumbağadan kaçması deyip bunları peşi sıra anlatıyormuş. Kedi tilkinin böyle uzun uzun konuşmasından ve boş boş atıp tutmasından rahatsız olmuş. Tilki boş boş atıp tutuyor. Bizim kedi de yapacak bir şey olmadan sadece tilkiyi dinliyormuş. Artık tilkinin konuşmasının bitmeyeceğini anlamış ve araya girip bu anlattığın düşmandan kaçmanın 100 yolundan birkaçını bana göstersen çok iyi olur. Böylece ben de bu kaçma yollarını öğrenmiş olurum. Benim bildiğim bir tek yol var maalesef. O da bir ağaca çıkıp ağacın yüksek dallarından birinin yapraklar arasına saklanmak demiş. Tilki de övüne övüne, üzülme kedi kardeş, boş bir vaktimde kurnazlıklarımdan kolay olan bazılarını sana da öğretirim demiş. Tilki sözünü yeni bitirdiği sırada uzaktan köpek sesleri gelmeye başlamış. Bu köpek sesleri gittikçe daha da yaklaşıyormuş. Kedi hemen oradaki ağaçlardan birine tırmanarak yaprakların arasına saklanıvermiş ve aşağıdaki tilkiye seslenmiş. Benim bildiğim tek kurnazlık buydu. Sen şimdi bildiğin 100 kurnazlıktan hangisini kullanacaksın demiş. Tilki düşünmüş taşınmış, hangi kurnazlığı kullanacağına bir türlü karar verememiş. O sırada köpekler de iyice yaklaşmışlar. Sonunda kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlayıp yerinden fırlamış ama köpeklerden kurtulamamış. Bildiği onlarca kurnazlık ve hile avcılardan kaçmasına yetmemiş tilkinin. Düşmanlardan kurtulmanın 100 yolunu bilen tilki avcıların eline düşmüş. Bildiği bir tek yol olan kedi de ağaç dallarının arasında hem avcılardan hem de köpeklerden kurtulmuş. Birçok şey bilmenize gerek yok. Bildiğiniz bir tek şeyi masalımızdaki kedi gibi iyi yaparsanız işinize çok yarar. Masalımız da burada bitmiş. Tilki ile Oduncu Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda güzel bir orman varmış. Bu ormanda masalımızın konusu olan tilki yaşarmış. Kurnazlığı ile nam salmış bu tilki ormanda gününü gün ederek yaşarmış. Boş zamanlarında da ormanı bol bol gezermiş bizim kurnaz tilki. Ormanın en güzel, en ücra yerlerini de çok iyi bilirmiş. Bizim kurnaz tilki acıktığında da kendisine av olarak yakındaki bir köyün tavuklarını da seçermiş ara sıra. Tilki bu. Tavuk yemezse olmaz. Günler böyle peş peşe geçiyormuş. Bir gün gözünü para hırsı bürümüş avcılar gelmiş ormana. Bu avcılar tilki avlıyorlarmış. Tilkileri yakalayıp onları satarak para kazanıyormuş bu vicdansız insanlar. Tilki avcılardan habersiz ormanda gezerken uzaktan köpek seslerini duymuş birden ve çok korkmuş. Korkmasıyla birlikte de hızlı bir şekilde koşmaya başlamış. Tilki koşarken de köpeklerin sesi yavaş yavaş yaklaşıyormuş. Tilki çok hızlı bir şekilde dakikalarca koştuğu için çok yorulmuş. Ormanın yakınındaki
kulübesinin önünde odun kıran oduncuyu görmüş ve hemen ona yaklaşıp başlamış yalvarmaya. "Ne olur efendim, beni kulübenizde saklayın. Köpekler peşimde. Avcılar beni yakalayıp satacaklar," demiş. Oduncu tilkinin ısrarına dayanamayıp kulübenin kapısını açıp tilkinin kulübeye girip saklanmasına izin vermiş. Tilki kulübeye girmiş ve saklanmış. O sırada avcılar gelmişler oduncunun yanına ve oduncuya sormuşlar. "Buralarda bir tilki gördün mü?" Oduncu, "Hayır, sabahtan beri burada odun kesiyorum ama hiç tilki görmedim," demiş. Oduncu böyle konuşurken bir taraftan da eliyle kulübeyi gösteriyormuş. Ama avcılar oduncunun eliyle işaret ettiğini görmemişler. Söylediklerine de inanıp köpekleriyle birlikte oradan uzaklaşıp gitmişler. Avcılar oradan uzaklaşınca tilki kulübeden çıkıp ormana doğru yürümeye başlamış. Oduncu tilkinin sessiz bir şekilde çekip gittiğini görünce ona seslenmiş. "Tilki arkadaş, hayatını kurtaran insana neden teşekkür etmiyorsun?" demiş. Buna karşılık tilki oduncuya dönüp "Teşekkür edecektim ama elinle dilin aynı şeyi söylemedi. O nedenle de sana teşekkür etmedim," demiş. Böyle dedikten sonra da ormana doğru yürümeye devam etmiş. Tilki oduncuya kızmış ama oduncu da tilkinin kendi tavuklarını yemesinden rahatsızmış. O nedenle öyle yapmış. Anlayacağınız, tilki canının derdindeyken oduncu da tavuklarının derdindeymiş. Masalımız da burada bitmiş. Avcı ile Ayı masalı. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda küçük bir köyde bir avcı varmış. Bu avcı etrafında çok sevilen ve sayılan bir kişiymiş. Avcı dürüstlüğüyle tanınır ve her işi de doğru yapmasıyla bilinirmiş. Bu avcının avcılığı da dosdoğruymuş. İhtiyacı olduğu kadar avlanırmış. İhtiyacı olmadığında da asla ava çıkmaz. Hayvanlara boştan yere zarar vermezmiş. Elinden geldiği kadar doğadaki dengeyi korumaya çalışır. Bu dengeyi bozmaya çalışanları da uyarır. Böyle günlerini geçirirmiş. Yine bir av mevsimi zamanında avcı bir gün ormana gitmiş. Ormanda av aramak için dolaşırken büyük bir çukura düşmüş olan ayıyı görmüş. Ve hemen ayıyı çukurdan çıkarıvermiş. Masal bu ya. Çukurdan çıkan ayı da avcıya çok teşekkür etmiş, minnettar olmuş. Ve avcıya demiş ki, "Avcı dostum, bundan sonra sen benim ömrü hayatım boyunca dostum ve arkadaşımsın. Hep yanında olacağım. Bana yaptığın bu iyiliği karşılıksız bırakmayacağım," demiş. Ayı avcıya çok teşekkür etmiş. Çünkü ayı o çukurdan başka bir türlü çıkamazmış. Avcı ayının bu sözlerine karşılık, "Hiç gerek yok. Teşekkür de etmesen önemli değil. Ben görevimi yaptım," demiş. Ama ayı avcının peşinden hiç ayrılmamış. Avcı nereye gitse onunla berabermiş. Avcı ormanda gezerken ayı hep yanı başındaymış. Avcı köye evine doğru gitmeye çalıştığında da
ayı onu yine yalnız bırakmıyormuş. Günler böyle geçip gidiyormuş. Avcıyla ayı ayrılmaz ikili olmuşlar. Ama bizim avcının arkadaşları avcıyı hep uyarıyorlarmış. Bak dikkat et, bir gün bu ayı başına bir iş açacak. Durduk yere pişman olacaksın diyorlarmış. Ama avcı aydan böyle bir kötülük gelmeyeceğini düşündüğü için arkadaşlarını dinlemiyormuş. Arkadaşları onu çok uyarmış, dinletememişler. Ayıdan korktukları için de avcıdan biraz uzaklaşmışlar. Avcının ormana çıktığı bir gün ayı yine avcının peşindeymiş. Avcı ormanda uzun süre gezip av aramış ve çok yorulmuş. Yorulduğu için de bir ağacın gölgesinde biraz uyumak istemiş ve ağacın gölgesinde uzanıp uyumuş. Ayı da avcının yanında olur da avcıya bir kötülük gelir diye bekliyormuş. Birazdan birkaç tane sinek ortaya çıkmış ve avcının yüzüne konup duruyormuş bu sinekler. Ayı bir hamle yapmış, sinekleri kovmuş ama sinekler tekrar geri dönmüşler. Ayı sinekleri kovdukça sinekler tekrar dönüyormuş. En son ayı yerden bir taş parçası alıp sinekleri öldürmek için avcının suratına atmış. Taşın suratına çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran avcı can havliyle ağacın altından kalktığı gibi koşarak ormandan çıkıp köye zor kendini atmış. O günden sonra da ayıyla yolları ayırmış. Çünkü iki sinek yüzünden neredeyse canından oluyormuş. Ayı bu. Yapacağı iyilik de bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Dostunuzu seçerken dikkatli olun. Bu masalımız da burada bitmiş. Çoban ve Keçiler masalı. Çok eski zamanlarda bir çoban keçilerini her sabah ahırdan çıkarıp ormanda bir güzel otlatır. Karınlarını doyurduktan sonra da geri tekrar eve dönüp ahırlarına koyarmış. Günler böyle geçip gidiyormuş. Yaz bitmiş, sonbahar da bitmiş. Artık kış gelmiş. Çoban kışın soğuk günlerinde de keçilerini otlatmaya ormana götürüyormuş. Kış günlerinde keçileri için eşeğinin sırtında saman çuvalları taşıyormuş. Olur da bir sorun olursa diye hayvanlarının karnını doyurmak için eşeğin sırtında saman taşırmış. Yine bir kış günü keçilerini otlatırken birden bir fırtına patlamış. Öyle kuvvetli rüzgar esiyor ve bir yandan da çok fazla kar yağıyormuş. Çoban ne yapacağını bilememiş. Hemen keçilerini yakındaki bir mağaraya sürmüş. Orada güvende oluruz diye düşünmüş. Bu mağarada yaban keçilerinin barınağıymış ve içeride kendi keçilerinden daha fazla yaban keçisi varmış. Çoban yaban keçilerinin kendi keçilerinden daha fazla olduğunu görünce aklı başından çıkmış. Kendi kendine bir şeyler düşünmüş ve eşeğin sırtındaki samanın hepsini yaban keçilerine yedirmiş. Kendi keçilerini aç bırakmış. Çoban aklı sıra fırtına dinip hava açılınca yaban keçilerini kendi ahırına götüreceğini düşünüyormuş. Bir iki gün mağarada bu şekilde yaşamışlar. Bütün samanı
yaban keçilerine yedirmiş çoban. Kendi keçilerine de hiçbir şey vermemiş. Fırtına dinip kar yağışı da bittikten sonra yaban keçilerinin hepsi bir bir ormana kaçmışlar. Çoban yaban keçilerden bir tanesini bile yakalayıp da ahırına götürememiş. Kendi keçilerine de saman vermediği için keçiler çok zayıflamışlar. O kadar zayıflamışlar ki bir deri bir kemik kalmışlar neredeyse. Çoban çok zayıflayan keçilerini karların içinde sürmüş, köye doğru ahırına götürmüş. Giderken de kendi kendine düşünmüş. Sen kendi hayvanını bırakıp yaban keçilerini beslersen olacağı bu. Hayvanların zayıflar, süt verecek hayvanın da kalmaz demiş. Umarım çoban kendisine bir ders çıkarmıştır. Hani bazı insanlar vardır, 40 kat yabancıya sahip çıkar, kapı komşusuyla kötü olur. Çoban aynı o insanlar gibi. Umarım siz çoban gibi olmazsınız. Bu masalımız da burada bitmiş. Tilki ile Üzümler Masalı. Bundan yıllar önce güzel bir ormanda yaşayan, kurnazlığıyla ün salmış bir tilki varmış. Bu tilki her gün ne yapar eder bir türlü karnını doyururmuş. Günlerden bir gün tilki kalkmış, karnını doyurmak için önce yakınlardaki tavuk kümesine gitmiş. Ama çiftçinin köpeğinden dolayı tavuk kümesine girememiş ve oradan dönüp tekrar ormana gelmiş. Bu sırada aklına sudaki ördekler gelmiş. Hemen ördeklerin yuvalarına doğru yol almış. Oraya gitmiş gitmesine ama ördekler birlik olup bizim tilkiden uzaklaşmışlar. Kurnazlığıyla övünen tilki çok acıkmış. Neredeyse açlıktan kımıldayacak hali kalmamış. Ormanda uzun süre dolaşmasına rağmen bir av bulamayan tilki öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünüyormuş. Bu arada birden aklına daha önce ormanda gördüğü ağacın dallarındaki üzümler gelmiş. Üzümler o kadar güzelmiş ki mor ve sulu suluymuş. Tilki kendi kendine daha yepyeni olgunlaşmışlardı. Gideyim de bir bakayım şunlara. Eğer olgunlaşmışlarsa bir güzel karnımı doyururum demiş. Kendine güzel bir ziyafet çekmek için doğruca üzümlerin olduğu ağaca doğru gitmiş. Üzümlerin olduğu ağaca doğru geldiğinde üzümleri görünce daha da bir iştahlanmış. Ne kadar olgun, ne kadar sulu üzümler. Böylesini hiç görmemiştim diye düşünmüş. Sonra gözüne iri bir üzüm salkımı kestirmiş ve yukarıya doğru zıplayıp salkımı almaya çalışmış. Ama ne yaptıysa ne ettiyse salkımı bir türlü alamamış. Üzüm biraz yüksekte herhalde deyip tekrar zıplamış. Ama yine de salkıma ulaşamamış. Açlıktan çok bitap düşmüş olan tilki üzüm almak için hoplamaktan zıplamaktan çok yorulmuş. Üzümlere yetişemeyeceğini anlayınca da o üzümler de zaten daha tam yetmemişti. Korktu deyip kendi kendine teselli vermiş ve oradan uzaklaşıp ormanın içinde yürümüş gitmiş. Tıpkı tilkinin durumunda olduğu gibi insanlar da elde edemedikleri şeyleri kötülerler. Çünkü bu onlar için çok kolaydır. Umarım sizler de tilki ile aynı duruma düştüğünüzde pes edip gitmezsiniz.
Masalımız da burada bitmiş. Tilki ile at masalı. Bir zamanlar çiftliğin birinde bir at yaşarmış. Gel zaman git zaman bu at yaşlanmış ve artık iş yapamaz hale gelmiş. Uzun yıllar çiftliğe hizmet eden bu at yaşlandığı için artık çiftliğin sahibi tarafından kapının önüne koyulmuş. Burada çalışmayana yemek yok. Çabuk git, diğer hayvanlara kötü örnek oluyorsun. İlla kalmak istiyorsan da seni çiftliğe tekrar almam için bir şartı yerine getirmen gerekir. O da bana bir aslan getirmen demiş. At sahibinin bu yaptığına çok üzülmüş. Uzun süre çiftlikte yaşadığı için orman hayatına da ayak uyduramamaktan çok korkuyormuş. Çünkü eskisi kadar genç ve güçlü değilmiş. Yine de ormana doğru gidip kendisine mutlu, huzurlu bir yer aramaya başlamış. Orman yolunda üzgün üzgün giderken karşısına bir tilki çıkmış. "Hayırdır dostum, böyle üzgün üzgün nereye gidiyorsun?" demiş. At da "Ah ah, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün?" diye içlenmiş ve olanları bir bir tilkiye anlatmış. Tilki de bu durum karşısında hemen bir kurnazlık düşünmüş. Aklına son günlerde kendisine çok kötü davranan, avladığı yiyeceklerden hep pay alan, bazen de neredeyse kendisine yiyecek bırakmayan aslan gelmiş. Tilki ata dönüp "Bu işi oldu bil. Yapman gereken bir ağacın altına ölü gibi yatıp beklemek" demiş. At bir ağacın altına yatmış. Tilki bu arada aslanın yanına gitmiş. "Aslan Hazretleri, nihayet kısmetimiz ayağımıza geldi. Şu az ileride bir at düşüp öldü. Ağacın altında yatıyor. Bir çiftlik atı bu besbelli. Çünkü oldukça etli butlu. Günlerce ziyafet çekeriz. Bol bol karnımızı doyururuz" demiş. Aslan da "Ben de günlerdir açlık çekiyordum" demiş. Ve tilkinin söylediği yere atın yanına doğru yürümeye başlamış. Aslan atı görür görmez hemen üzerine atlamak istemiş ama tilki aslanı uyarmış. "Aslan Hazretleri, bu avı sizin mağaranıza götürelim. Orada rahat yeriz. Burada yemeye başlarsak sırtlanlar, akbabalar bize rahat vermezler" demiş. Aslan da "Haklısın. Peki bu koca atı mağaraya nasıl götüreceğiz?" demiş. Tilki kurnazca bir çözüm bulmuş. "Çok güçlü ayakların var. Atı senin kuyruğuna bağlarım. Sen mağaraya giderken at da arkandan sürüklenir gelir" demiş. Aslan tilkinin söylediğini hemen kabul etmiş. Tilki atın kuyruğunu aslanın kuyruğuna bağlamış ve bu arada da atın kulağına eğilerek "Benden buraya kadar, artık gerisi sana kalmış" demiş. At tilkiyi duyar duymaz ayağa kalktığı gibi çiftliğe doğru dört nala koşmaya başlamış. Aslan da arkasından sürüklenerek çiftliğe kadar gelmiş. Atın koca aslanı kuyruğundan tutup getirdiğini gören çiftlik sahibi söylediklerinden ve yaptığından çok utanmış. Aslanı bir güzel yakalayıp bir kafese koymuş. Ve o günden sonra da ata ömrünün sonuna kadar güzelce bakmış. O günlerden sonra at çiftlikte, tilki de ormanda mutlu mesut yaşamış. Tilkinin başına bela olan aslan cezasını bulmuş ve bir kafese hapsedilmiş. Tilkiye yaptığı zorbalığın cezasını çekmiş. Masalımız da burada bitmiş. Aslan ve Yunus balığı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok eski zamanlarda aslan bir gün deniz kenarında
gururlu bir şekilde gezerken su üzerinde güneşlenen bir yunus balığına rastlamış. Ve ona selam verip "Merhaba dostum, seni gördüğüme sevindim. Uzun zamandır seninle görüşmek istiyordum," demiş. Yunus balığı da "Hayrola dostum, bir şey mi vardı?" diye aslana merakla sormuş. Aslan, "Biliyorsun, ben ormanda hayvanların kralıyım. Sen de balıklar kralısın. Hani diyorum ki ikimiz bir birlik kursak, kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Kimse ikimizle baş edemez," demiş. Yunus balığı biraz düşündükten sonra "Haklısın," diye karşılık vermiş ve aslanla anlaşmış. Bizim kral aslan ormanda bütün hayvanlara hükmedermiş. Hayvanların hiçbirisi aslanın sözünden çıkamazmış. Ve hiçbiri kalkıp da aslana karşı gelemezmiş. Günlerden bir gün bu aslan deniz kenarında gezerken iri, siyah bir boğaya rastlamış. Boğanın ona bakışını beğenmeyen aslan, boğaya "Sen kralına nasıl bakıyorsun? Nasıl bir hadsizlik içindesin?" demiş. Boğa da hiç bu söz üzerine duruşunu bozmamış ve atlamış aslanın üzerine. Aslan ve boğa bir güzel kapışmışlar. Boğa neredeyse ormanlar kralı aslanı yenmek üzereymiş. Aslan hemen Yunus balığından yardım istemiş. Bağırmış, çağırmış, feryat figan etmiş. Ama Yunus balığının denizden çıkıp da aslana yardım etmesi mümkün değilmiş. Yunus'tan yardım gelmeyeceğini anlayan aslan kendi başına uğraşarak boğayı alt edip onu kaçırmayı başarmış. Boğayla kapışmasından dolayı soluk soluğa kalan aslan biraz dinlendikten sonra kızgın bir şekilde Yunus balığına seslenmiş. "Sen ne biçim dostsun, ne biçim arkadaşsın? Boğa beni neredeyse öldürecekti. Sen ise kolunu bile kıpırdatmadan vik vik diye öterek kavgayı seyrettin sadece," demiş. Yunus balığı da aslana şöyle cevap vermiş. "Kusur bende değil aziz dostum. Ben denizde yaşamak için yaratılmışım. Benim yapım bu. Gerçi denizde çok kuvvetliyim ama karada savaşmak ya da kavga etmek şöyle dursun, yürümeyi bile bilmem," demiş. Aslan Yunus'un bu sözü üzerine kendisinin ne kadar hatalı bir durumda olduğunu anlamış ve cevap olarak şöyle demiş. "Kusuruma bakma Yunus dostum. Bir an için dalgınlığıma geldi. Haklısın. Nasıl ben denize girip suda yaşayamazsam sen de karaya çıkıp da benim yaptığım şeyleri yapamazsın," demiş. Bu olaydan sonra da arkadaşlıklarına devam etmişler. Siz de aslanın düştüğü hataya düşüp başkalarından yapamayacağı şeyleri istemeyin. Bu masalımız da burada bitti. Çiftçi ve oğulları masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda yaşlı mı yaşlı bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin 3 de oğlu varmış. Çiftçi çok yaşlandığı için oğullarının ileride nasıl bir hayat süreceğini çok merak ediyor ve bu yüzden de canını sıkıyormuş. Çünkü oğulları bir türlü tarla işleriyle uğraşmıyorlarmış. Çiftçi de düşünmüş, taşınmış ve oğullarının tarlayla uğraşmalarını sağlamak için
kendi kendine bir yol bulmuş. Çiftçi oğullarını çalıştırmak için bir yol bulmuş ama bu arada çok da hastalanmış. Yataklara düşmüş. Hasta yatağında çocuklarını çağırmış ve onlara şöyle öğütler vermiş. Çocuklar, biliyorsunuz ben çok yaşlandım ve size miras olarak bırakacağım da çok fazla tarlalar var. Sakın ola bu tarlaları satmayın. Bu tarlalardan birisinin köşesine ne kadar param, altınım varsa gömdüm. Bıkmadan usanmadan eğer tarlaları kazar, bellerseniz bu paraları bularak zengin olabilirsiniz demiş. Çocuklar babalarının söylediklerini başlarını önlerine eğerek dinlemişler. Baba bir zaman sonra bu dünyadan göçüp gitmiş. Çocukları da bir başlarına kalmışlar. Bir gün bir araya gelip babalarının söylediği altınları ve paraları bulmak için tarlaları kazmaya karar vermişler. Sonra da yağmur çamur dindikten sonra tarlaları bir güzel kazmaya başlamışlar. Bütün tarlaları bir bir sürmüşler ve bellemişler. İlkbaharın bereketli yağmurlarından sonra başladıkları tarla kazısı yazın bitmesi, sonbaharın başlamasıyla da bitmiş. Artık tarlada çalışılacak hal kalmamış. Çünkü sonbaharla birlikte yağmurlar başlamış. Ortanca oğlan kardeşlerine şöyle demiş. Artık yağmurlar başladı. Tarlada çalışamaz olduk. İyisi mi? Tarlada sürdüğümüz yerlere buğday, kazdığımız yerlere de fidanlar dikelim demiş. Ve diğer kardeşleri de ortanca kardeşin bu söylediğini kabul etmişler. Tarlaların büyük kısmına buğday ekmişler. Bir kısmına meyve fidanları dikmişler. Hatta bazı yerlerine patates, sebze bile dikmişler. Koca bir kış tarlaya girememişler. Yağmur, çamur geçmiş. İlkbaharın o sıcak günleri başlamış ve bütün tarlalar yemyeşil olmuş. Buğdaylar büyümüş, başakları olgunlaşmış. Fidanlar artık çiçek açmış. Aynı zamanda bol bol da sebzeleri olmuş. Yaz gelmesiyle birlikte kardeşler tarladaki gömülü olan altınları ve paraları aramak için buğdayları biçmişler, sebzeleri toplamışlar. Bütün bu işler bittikten sonra yine altın aramak için tarlaları kazmaya, bellemeye, sürmeye başlamışlar. Ama yine de bir şey bulamamışlar. Sonbahar geldiğinde yağmurların başlamasıyla birlikte de sürdükleri toprakları boş bırakmamışlar. Yine buğday ekmişler. Bol bol patates ve sebze ekmişler. Böylece sürüp gitmiş bu tarlada çalışmaları. Yıllar boyu tarlayı sürüp belleyen çocuklar babalarının istediği gibi tarlalarını ekip biçerek zengin olmuşlar. Onlar da farkına varmışlar. Asıl zenginlik gömülü hazine, altın ya da para değil, tarlayı ekip biçmekmiş. Her sene mevsimi geldiğinde tarlalarını bir güzel sürmüşler, bellemişler. Mevsimi geldiğinde de ekip bol bol ürün sahibi olmuşlar. Çalışmanın en büyük hazine, en büyük gelir olduğunu da yaşayarak öğrenmişler. Sizler de çiftçinin çocukları gibi çalışarak kendi hayatınızı devam ettirecek şeyleri elde edebilirsiniz. Bu masalımız da burada bitti. Horoz ile Tilki masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda
bir çiftlikte yaşayan bir horoz varmış. Bu horoz çiftlikte sabahları erkenden öterek çiftlikteki bütün hayvanları uyandırır, onların güne erkenden başlamasını sağlarmış. Çiftlikte yaşayan bu horoz zeki olması ile tanınırmış. Çiftlikte yaşayan bu horoz mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyormuş. Bu horoz bir gün bir ağaca çıkmış ve gür sesiyle ötmeye başlamış. O sırada ormanda kendisine bir av bulamayan tilki çiftliğin yakınlarındaymış. Hemen horozun sesini duyuverince ağacın altına gidip horozu kandırmak için ona seslenmiş. "Horoz kardeş, sana büyük bir müjdem var. Aşağıya in de söyleyeyim," demiş. Horoz olduğu yerden "Neymiş o?" diye merakla sormuş. Tilki de horoza bütün kuşlar ve dört ayaklı hayvanlar arasında sonsuza kadar barış ilan edildi. Bundan sonra kavga etmeyecekler ve birbirlerine de saldırmayacaklar. Kardeş gibi yaşayacaklar. Aşağıya in de bunu beraber kutlayalım, demiş. Horoz tilkinin bu kurnazca sözlerine cevap vermemiş. Sadece az ileriye bakıyormuş gibi boynunu çevirip bakmış. Tilki horozun cevap vermeyip uzaklara bakmasından işkillenmiş. "Ne gördün de öyle dikkatle bakıyorsun?" diye sormuş horoza. Horoz da "Birkaç av köpeği buraya doğru geliyor da," demiş. Tilki bu lafın üzerine yavaş yavaş oradan uzaklaşmaya başlamış. Horoz tilkiyi o halde görünce "Nereye gidiyorsun? Bütün hayvanlar arasında barış yapılmamış mıydı?" demiş. Bu arada koşmaya başlayan tilki koşarak kaçarken bir yandan da horoza şöyle cevap vermiş. Evet, ama bu köpeklerin bu anlaşmadan haberleri olmamış olabilir." Tilki bunları söyledikten sonra gözden kaybolup gitmiş. Bizim zeki horoz tilkinin kurnazca planını aklını kullanarak boşa çıkarmış. Tilkiye yem olmaktan kurtulmuş. Sizler de her duyduğunuz şeye inanmayın. Duyduklarınızı aklınızla ölçün, biçin ve ondan sonra doğru mu değil mi karar verin. Aynı tilkinin yaptığı gibi kötü niyetli kişiler sizi kandırmak isteyebilir. Onların kurduğu tuzaklara düşmeyin. Bu masalımız da burada son bulmuş. Fare ile tilki, ateş böceği. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda dost olmuş fare ile tilki her gün bir araya gelirlermiş. Fare ile tilkinin dostluğunun başlaması mantar yemekti. Bu nedenle fare ile tilki bir araya geldiklerinde çok sık mantar yerlermiş. Bu mantarları fare çalıların arasından zehirsiz olanlardan seçermiş. Yine günlerden bir gün fare çalıların arasında mantar ararken bir ışıltı görmüş. Önce bu ışıltıya bir anlam verememiş. Sonra da bir telaşla çalıların arasından çıkıp tilkinin yanına koşmuş. Tilki fareyi o halde görünce sormuş. "Hayırdır, bir sorun mu var?" demiş. Fare de biraz korku, biraz da telaşla şey oldu. Çalıların arasında küçük bir ateş kıvılcımı gördüm. Yangın çıkacak galiba," demiş. Tilki
farenin söylediklerinin üzerine ne yapacağını bilememiş. "Ateş mi gördün?" diyebilmiş sadece. Fare telaşla bir sağa bir sola gidip gelirken az ilerideki ağacın kovuğundaki baykuş onlara şöyle seslenmiş: "Çalıların arasında gördüğün ateşin kanatları da var mıydı?" Fare de tilki de baykuşun bu söylediğine şaşırmışlar ve şaşkınlıkla sormuşlar: "Kanat mı? Ne kanadı?" Baykuş, "Evet evet, kanat dedim. Fare kardeş, tekrar gidip bakarsan ne dediğimi anlarsın," demiş. Fare baykuşun bu söz üzerine çekinerek de olsa çalıların arasına tekrar girmiş. Az önce gördüğü küçük kıvılcımı tekrar bulmuş. Onu bulunca da gözlerine inanamamış. Gerçekten de kanatları varmış bu küçük kıvılcımın. Fare çalıların arasından çıkıp tilki ve baykuşa seslenmiş. Gerçekten de kanatları varmış. Baykuş, "Bu nasıl bir canlıdır ki?" demiş. Baykuş, ateş böceğinin bir tür kanatlı bir böcek olduğunu, vücudundaki özel yapılar sayesinde de ışık saçtığını söylemiş. Yılın belli dönemlerinde de ateş böceklerinin akşam karanlığında sürüler halinde gezdiğini de belirtmiş. Baykuş iki iyi dost olan fare ve tilkiye ateş böcekleri ile ilgili birçok bilgi vermiş. Ormanın uzak kısmında bir iki gün sonra ateş böceklerinin bir araya gelip güzel görüntüler oluşturacağını söylediği için de fare ve tilki çok meraklanmışlar ve ormanın uzak tarafına o gün gitmeye karar vermişler. Fare ile tilki o gün yuvalarına gitmek için ayrılırlarken birbirlerine "Aman unutmayalım, 2 gün sonra ateş böceklerini izlemeye gideceğiz," demişler. Masal bu ya, 2 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Fare ile tilki sabah erkenden buluşup ormanı güzelce dolaşmışlar, bol bol eğlenmişler. Akşama doğru da baykuşun bahsettiği yere gitmişler. Oraya vardıklarında birçok ateş böceğinin uçuştuğunu görmüşler. Ateş böceklerinin ışıl ışıl görüntüsü çok hoşlarına gitmiş. Doyasıya izlemişler onları. Fare tilkiye, "Dostum tilki, bu baykuş ne güzel şeyler biliyor böyle. Buradan sonra arada yanına gidelim de bize güzel şeyler öğretsin," demiş. Tilki de arkadaşı farenin sözüne katıldığını belirtip "Evet evet, çok iyi olur. Biraz bilgileniriz," demiş. O akşam çok eğlenmişler ve çok geç olmadan da yuvalarına dönmüşler. Ormanda bilgili baykuş olarak tanınan baykuşu sonraki günlerde ziyaret etmeyi de unutmamışlar. Onun hoş sohbetinden ve derin bilgisinden yararlanmışlar. Sizler de size yeni şeyler öğretecek kitaplar okumayı ve zihninizi açacak masallar dinlemeyi ihmal etmeyin. Masalımız burada bitti. İçinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben derede eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda sık ağaçlı bir orman varmış. Bu ormanda güzel mi güzel bir geyik yaşarmış. Bu geyik kendi halinde yaşayan, boynuzları da güzel olan bir geyikmiş. Bu güzel geyik bir gün karnını otlar ve çalılarla bir güzel doyurmuş. Biraz su içmek için su kenarına gitmiş. Geyiğin başına gelecekler de bundan sonra başlamış. Geyik suyunu içerken gözleri boynuzlarına ilişmiş ve kendi kendine "Şu başımdaki boynuzlarım ne kadar da güzeller. Eğer tüm vücudum bu kadar güzel olsaydı dünyanın en güzel hayvanı olurdum. Ama ne yazık ki
Sıska bacaklarım güzelliğimi bozuyor. Ne kadar da inceler. Kırılacak gibi duruyorlar, demiş. Geyik kendi kendine söylenirken yakınlarda bir yerden aslan kükremesini duymuş. Aslanın kükremesini duyan geyik büyük bir hızla koşmaya başlamış. Sıska diyerek beğenmediği bacakları onu o kadar hızlı götürüyormuş ki aslanla arasındaki mesafe gitgide açılıyormuş. Geyik hızla koşarken sık ağaçların olduğu bir yere gelmiş. Sık ağaçların olduğu bu alanda geyik son hızla koşarken boynuzları ağaçların arasına takılıvermiş. Boynuzları takılınca geyik ne yapacağını bilememiş. Az önce aslanla arasındaki mesafeyi gittikçe açan geyik bu defa aslanın yaklaşmasını büyük bir korkuyla seyrediyormuş. Geyik, benim aslandan kurtulmamı sağlayacak çevik ve güçlü olan bacaklarımdan şikayet edip boynuzlarımı boşuna övüyormuşum. Meğer övündüğüm boynuzlarım yakalanmama sebep olacakmış, demiş. Aslan büyük bir hızla ve istekle geyiğe doğru yaklaşırken geyik son bir silkinişle boynuzlarını takıldığı yerden kurtarıp aslana yakalanmaktan son anda kurtulmuş. Beğenmediği bacakları geyiği büyük bir hızla aslandan uzaklaştırmış ve geyik kendini güvende hissedeceği yemyeşil otların ve çalların bulunduğu ormanın başka bir bölümüne geçmiş. Aslandan kurtulduğu için çok sevinen geyik o günden sonra da boynuzlarını beğenip övünmeyi bırakmış. Güzel görünen boynuzlarının değil, kendini hızla koşturan bacaklarının övgüye değer olduğunu anlamış. Masalımız da burada bitmiş. Avcı ile Aslan masalı. Bir varmış bir yokmuş. Bundan yıllar önce güzel bir ormanda yaşayan ormanlar kralı bir aslan varmış. Bu aslan adından da anlaşılabildiği gibi yaşadığı ormanın kralıymış. Kral aslanın seveni de çokmuş, sevmeyeni de. Diğer hayvanlar kralı sevse de sevmese de hiçbiri kralın karşısına çıkıp da ses edemezmiş. Onun isteğinin dışında hiçbir şey yapamazmış. Aslanı sevmeyen hayvanlardan birisi de tilkiymiş. Ormanda kurnazlığı ile tanınan tilki aslanı hiç sevmez ama sevmediğini de hiç belli etmezmiş. Ormanlar kralı aslanın hep yanı başında olan tilki aslanın her dediğini yapar, onun yanından hiç ayrılmazmış. Günlerden bir gün tilki ormanda bir avcının gezdiğini haber almış. Avcıyı haber alınca hemen aklına kral aslan gelmiş. Tilki kendi kendine düşünmüş. Aslandan kurtulmanın tam zamanı. Şu kral aslanı avcıya yem edeyim de kurtulayım, demiş. Böyle düşünen tilki hemen aslanın yanına gitmiş. Tilki aslana, yüce kralım, sizin sayenizde ormanda mutlu mesut yaşıyoruz. Sizin gücünüz ve kudretiniz bizi bütün tehlikeli durumlardan koruyor, demiş. Tilki övgüleri peş peşe dizdikçe aslanın göğsü kabardıkça kabarıyormuş. Amiyane tabirle tilki aslana veriyormuş gazı. Duyduğu övgülerden göğsü kabaran aslan tilkiyi can kulağıyla dinlemeye devam ediyormuş. Tilkinin bütün derdi ormanda olan avcının
birazdan bulundukları yerden geçecek olmasıymış. Aslana övgüler dizerek avcı geldiğinde aslanın avcıya saldırmasını istiyormuş. Aslan ile tilki sohbete devam ederken bir de bakmışlar ki ne görsünler? Karşıda bir avcı onlara doğru geliyor. Tilki hemen bir çırpıda kaçıp çalıların arasına saklanıvermiş. Ormanlar kralı aslan da tilkinin dizdiği övgülerden dolayı tüylerini kapartıp avcıya doğru bir iki adım atmış ve korkunç bir sesle kükremiş. Avcı aslanın kükremesini ve hareketlerini hiç aldırış bile etmemiş. Okunu aslana doğru nişanlayıp sana bir haberci yolluyorum kral aslan. Haberin olsun, ardından da ben geleceğim demiş. Neyse ki avcının attığı ok aslanın öldürücü bir yerine gelmemiş. Ok aslanın ayağını isabet etmiş. Avcının bu gözü pekliğine şaşa kalan aslan kendini çalıların arkasına zar zor atmış. Tilki saklandığı çalıların arasından aslana "Ne o sayın kralım? Bir avcıdan mı korkuyorsun? Elbette ki sen o avcıyı alt edebilirsin" demiş. Aslan tilkiye "Hayır, canımı pazarda bulmadım. Habercisi bu kadar yaman olursa kim bilir kendisi nasıldır" diye karşılık vermiş. Aslan avcıyla karşılaşmayı çok ucuz atlatmış. Bu masalımız da burada bitmiş. Siz olun, boş övgülerle yapamayacağınız işlere kalkışmayın. Kurt ve Gölgesi Masalı. Aslanın bütün hayvanlara krallık yaptığı ormanda kendi halinde yaşayan bir kurt varmış. Bu kurt kral aslandan çok korkar ve aslanın söylediklerinin hepsini tam olarak yapmaya çalışırmış. Hani kraldan çok kralcı derler ya, bizim kurt da tam o tipte birisiymiş. Bu kurt güneş batmak üzereyken ormanda dolaşıyormuş. Bu arada gölgesini fark etmiş. Gölgesine bakınca da hayret ve sevinçle kendi kendine söylenmiş. "Aman Allah'ım, ben ne kadar büyükmüşüm böyle" demiş. Ve hemen o sıra Ormanlar Kralı Aslan aklına gelmiş. Gölgesini aslanın büyüklüğüyle kıyaslayınca da kendisinin aslandan daha büyük olduğunu fark etmiş. Neden daha önce bu kadar büyük olduğumu fark etmedim ki? Boşuna korkmuşum şimdiye kadar aslandan. Artık aslan benden korksun demiş. Bizim kurt o kadar ileriye gitmiş ki ormanın kralı ben olmalıyım. Aslan ne ki demiş. Kurt kendi kendine böyle hayaller kurarken ve dalmış bir şekilde yürürken az ileride aslanla karşılaşmış. Aslan bütün heybeti ve ihtişamıyla yürüyüp giderken kurt gereksiz bir şekilde aslana şöyle üstten bir bakış atmış. Kısık sesle de olsa "Hiç de büyük değilmişsin. Ben senden daha cüsseliyim" demiş. Ve aslanın üstüne doğru yürümeye başlamış. Aslan ne olduğunu anlamamış ve dağları inleten bir kükreme ile kurdun üzerine atlamış. Kurda öyle bir dayak atmış ki
Kurt günlerce kendine gelememiş. Ortada hiçbir sorun yokken Aslan Kral'la kötü olup Aslan Kral'dan dayak yiyen kurt o günden sonra akıllanmış. Kendinden daha büyük olan hayvanlarla iyi geçinmeye çalışmış. Yoktan yere kimseyle kavga etmemiş. Umarım kurt geri kalan hayatında mutlu olmayı başarabilmiştir. Unutmayın, büyüklük birilerine üstünlük taslamakta değil, herkesle iyi geçinebilmekte. Bu masalımız da burada bitmiş. Ağustos böceğiyle karınca masalı. Çok eski zamanlarda kocaman bir ormanın içinde küçük küçük aileler yaşarmış. Bu aileler arılar, kelebekler ve böceklerden oluşan küçük küçük ailelermiş. Bu ailelerin kimi toprağın altında, kimisi ağaç kovuğunda, kimi de çiçeklerin arasında mutlu bir şekilde hayat sürerlermiş. Bu şekilde yaşayan böceklerden biri Ağustos böceği, biri de karıncaymış. Bu ormanda yaşayan bütün hayvanlar yaz geldiğinde hiç aç kalmazlarmış. Çünkü bütün ağaçlar, otlar, çiçekler birbirinden güzel yemişlerle, yiyeceklerle dolarmış. Böyle olunca da yaz aylarında yapılan eğlenceler hiç bitmez. Uzun uzun şarkılar söylenir. Hep beraber oyunlar oynayarak eğlenilirmiş. Ama tüm bunlar yaşanırken bizim karınca eğlenmez, çiçeklerden tohumlar, ağaçlardan meyveler toplar, kış için yuvasına götürürmüş. Soğuk havalarda sobasında yakacak odun bile hazırlarmış. Çok yorulsa da hiç şikayet etmez, çalışmaya devam edermiş. Büyük bir ciddiyetle işini yapar, kendisini kışa hazırlarmış. Ağustos böceği ise hiç öyle yapmazmış. Tam tersine elinde kemanı günler günler boyu şarkılar söyler, eğlenir, vızıldar vızıldar gezermiş. Ne bulursa onu yer, karnını bir güzel doyururmuş. Günlük yaşarmış bizim Ağustos böceği. Kış, sonbahar hiç umrunda değilmiş. Nasıl olsa yaz gelmiş. Her yer yiyeceklerle, yemişlerle, birbirinden güzel çiçeklerle dolu olduğu için karnını doyurması hiç sorun olmazmış. Ağustos böceği yaz boyunca en sevdiği şeyi, yani yemek yemeyi, şarkı söyleyip eğlenmeyi yaparmış. Üstelik çalışkan karıncayla da dalga geçermiş kendi aklınca. Çalışkan karıncayı her gördüğünde onu eğlenmeyi bilmemekle ve şu sıcak havalarda boş yere çalışıp yorulmakla eleştirir ve onunla dalga geçermiş. Bizim çalışkan karınca da Ağustos böceğinin söylediklerini hiç ciddiye almaz. Söylediklerinden dolayı da hiç canını sıkmazmış. Hatta dönüp ona cevap bile vermezmiş. Çünkü karınca biliyormuş ki bu yazın güzel sıcak günleri bitecek. Bol yiyeceklerin olduğu günler sonunda soğuk kış günleri gelecek.
ve artık yiyecek bulunamayacakmış. O yüzden çalışmak zorundaymış. Gel zaman git zaman, günler aylar geçmiş ve havalar soğumaya başlamış. Sonunda kış gelmiş. Önce yağmur fırtına derken toprağı bembeyaz kar sarıp sarmalamış. Her yer bembeyaz bir örtüyle kaplanmış ve havalar çok soğumuş. Ormanda yaşayan bütün hayvanlar yuvalarına çekilmiş ve yazın kalabalık şarkılı türkülü eğlenceleri yerine ormanda hiç kimsenin görünmediği, sadece soğuk bir beyaz kar örtüsünün olduğu günler başlamış. İşte böyle günlerden bir gün çalışkan karınca sıcacık evinde otururken birden kapısı çalmış. Karınca kapıyı açınca karşısında yaz boyu elinden kemanını bırakmayan, şarkılar, türküler söyleyip eğlenen, üstüne bir de kendisiyle dalga geçen, bu arada da çok sevdiği dostu olan Ağustos böceğini görmüş. Ve bu duruma da hiç şaşırmamış. Karınca sormuş. "Hayırdır arkadaşım Ağustos böceği? Neler oldu böyle?" demiş. Kapıda duran Ağustos böceği soğuktan tir tir titriyor, açlıktan da bir adım daha atabilecek mecali kalmamış halde karıncanın gözlerinin içine bakmış. Karınca ona "Bütün yaz gezip eğlendin, şarkılar türküler söyledin, üstelik benimle de dalga geçtin. Kusura bakma ama ben yazın sıcaklarında kan ter içinde çalışırken sen boş boş oturdun. O zaman bu yaptıklarının cezasını çekmelisin," demiş. Ve pek istemeyerek de olsa arkadaşı Ağustos böceğinin suratına kapıyı kapatmış. Kapının kapandığını gören Ağustos böceği kendi kendine durumun farkına varmış ve biraz da sesli bir şekilde "Bundan sonra yazları ben de arkadaşım karınca gibi çalışıp kış için hazırlık yapacağım. Bir daha böyle bir duruma düşmeyeceğim," demiş. Karınca arkadaşı Ağustos böceğinin bu sözlerini duyunca hemen kapıyı açmış ve onu kışı beraber geçirmesi için evine almış. Bütün yiyeceklerini arkadaşı Ağustos böceğiyle paylaşmış. Bu masalımız da burada bitmiş. Umarım sizler de hayatınızda çalışmanız gerektiğinde Ağustos böceği gibi şarkılar, türküler söyleyip eğlenip zamanlarınızı boşa harcamazsınız. Büyüdüğünüzde güzel işler yapabilmek için küçük yaşlardan itibaren çalışmayı unutmayın. Geyik yavrusu ve anası. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada insanlar azken orman çokmuş. Orman çok olunca ormanda yaşayan hayvanların sayısı da çokmuş. Bundan yıllar önce uzak ormanlardan birinde bir geyik ile yavrusu ormanda mutlu mesut yaşarlarmış. Anne geyik ve yavru geyik ormanda kafalarına göre gezerler. Tazecik otlardan yer,
gidip tertemiz sulardan içerlermiş. Yine böyle bir günde geyik ve yavrusu ormanda mutlu mesut karnını doyuruyormuş. Birden uzaklardan avcı köpeklerin sesi duyulmuş. Köpeklerin havlama seslerini duyan geyik başını kaldırarak sesi dinlemeye başlamış. Bu arada yavru geyik de annesini izliyormuş. İlk defa annesinin korkudan titrediğini görmüş yavru geyik. Ve annesine merakla, "Anne, sen o köpeklerden daha büyüksün. Hem onlardan daha da hızlı koşuyorsun. Ayrıca kendini koruyacak kocaman kocaman ağaç dalları gibi boynuzların var. Onlardan neden korkuyorsun ki?" demiş. Anne geyik yavru geyiğe dönmüş ve "Haklısın yavrum. Ama ne yapayım? Bu köpek havlamasını işitir işitmez içime bir korku düşüyor. Ve hemen buradan kaçmaktan başka da bir şey aklıma gelmiyor," demiş. Aslında anne geyik avcı köpeklerden değil, avcılardan korkuyormuş. Ama bunu yavrusuna söyleyememiş. Anne geyik ve yavru geyik oradan uzaklaşıp gitmişler. Avcı köpeklerin de artık sesi duyulmaz olmuş. Anne geyik de yavru geyik de korkmadan hayatlarına devam etmişler. Bu masalımız da burada bitmiş. Topallayan eşek ve kurt masalı. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hayvan çokmuş ama hayvanların aklını kullananı pek yokmuş. Çok eski zamanlarda ormanların birinde birçok hayvan bir arada yaşarmış. Bu ormanda eşeğin biri çayırda otluyormuş. Bakmış uzaktan bir kurt geliyor. Kaçsa kaçamayacak. Kurt mutlaka ona yetişip yakalayacak. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başlamış topallamaya. Kurt yaklaşmış. "Ne oldu sana? Niye topallıyorsun?" diye sormuş. Eşek de "Hiç sorma dostum. Bir çitten geçiyordum. Ayağıma diken battı. Canım öyle acıyor ki," diye karşılık vermiş. Kurt önce pek aldırmamış. Eşeği mideye indireceğini düşündükçe ağzı sulanmış bizim kurdun. Eşek, "Anladım senin niyetini ama bari şu dükeni çıkar da ağzına batmasın," demiş. Bunun üzerine kurt eşeğin sözüne kanmış ve gelip eşeğin arka ayağını kaldırıp dikeni aramaya başlamış. O ararken eşek tam kurdun ağzının orta yerine öyle bir tekme vurmuş ki kurt yediği tekmeyle afallamış, neredeyse bayılacak olmuş. Gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başlamış. Dişleri boncuk boncuk ağzına dökülmüş, yığılmış ağzında. Acı ile kıvranırken bir yandan da "Oh olsun bana, ben babamdan kasaplık öğrendim. Ne diye doktorluğa kalkışıyorum ki?" demiş. Ava giderken avlanmak diye buna derler. Aklını kullanmadan hareket edersen başına böyle şeyler gelebilir. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bu masalın da sonunu getirdik. İki eşek masalı. Bundan uzun zaman önce uzak ülkelerin birinde iki yük taşıyan eşek varmış. Bu eşekler yüklenen yükleri istenilen yere güzelce taşırlarmış. Ama bu eşeklerden birisi biraz kendini beğenmişlik yaparmış. Bir gün
İki eşek de yüklenmiş. Eşeklerden birisi buğday, birisi de köylülerden toplanan vergi paralarıyla yüklenmiş. Toplanan vergi paralarını taşıyan eşek bir böbürlenme içerisine girmiş ve buğday taşıyan diğer eşeğe şöyle demiş: "2 çuval buğday kaç para eder ki? Etse 500 lira eder. Bense bir servet taşıyorum." Buğday yüklü eşek böbürlenen eşeğin konuşmasını dinler ama sesini çıkarmaz. İçinde onun böbürlenmesine kızarmış. İki eşek de ormanda uzun bir yolculuktan sonra hırsızların saldırısına uğramışlar. Buğday yüklü eşeğe kimse karışmamış. Ama toplanan vergileri taşıyan para yüklü eşeğe iki adam elindeki sopalarla bir güzel yanaşmışlar. İyi bir sopa atıp onu hırpalamışlar. Hem sırtındaki para çuvallarını almışlar, hem de eşeğe bir güzel dayak atmışlar. Böbür böbür böbürlenen eşek ağrısızı içinde yerde yatarken hem yediği dayağı hem de hırsızların para çuvallarını çalmasına çok üzülmüş. Hırsızlar gittikten sonra buğday yüklü eşek ayakta duramayacak kadar halsiz olan ve yediği dayaktan dolayı yerde yatan eşeğe dönüp alaycı bir gülmeyle "Bak, gördün mü? O kadar övünüp durduğun yükün yüzünden başına neler geldi. El alemin parasının hamallığı ile böbürlenmeye kalkanların sonu budur işte," demiş. Boştan yere övünüp bir de üstüne arkadaşını küçümseyen bu eşeğe ne mi olmuş? Bu eşeğe küçümsediği arkadaşı yardım etmiş. Onun yaralarının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Küçümsediği arkadaşının kendisine böyle iyi davranması yüzünden de bizim böbür böbür böbürlenen eşek mahcup olmuş. Sizler de başkasının parasıyla emek verilmeden kazanılmış şeylerle övünmeyin. Gösterişten, övünmekten uzak durun. Bu masalımız da burada bitmiş. Yaralı kurt ile koyun masalı. Kurdun biri bir gün ormanda çok acıkmış. Karnını doyurmak için de ormandaki koyun sürüsüne dalmış. Tam bir kuzuyu yakalamış ki o sıra iki çoban köpeği birden kurdu kovalamaya başlamışlar. Kurt köpeklerden kaçarken bir çukura düşüp çok kötü yaralanmış. Köpekler de çukura düşen kurdun peşini bırakmışlar. Kurt zar zor bin bir emekle çukurdan çıkıp bir ağaç altına geçmiş. Kımıldayacak hali olmadığından yiyecek ve içecek bir şey bulamıyormuş kurt. Bu sırada bakmış ki karşısında bir koyun kıpır kıpır yayılıyor. Hemen seslenmiş: "Hey dostum, içim yanıyor. Ne olur şu dereden bana bir yudum su getir de içeyim. Sen suyumu getirirsen ben de biraz toparlanırım, kendime yiyecek bir şeyler bulurum," demiş. Kurt aklı sıra koyunu kendine av yapacakmış. Kurdun bu sözü üzerine koyun, "Emrin başım üzerine. Ben sana su getireyim, sen de karnını doyurmak için beni ye, olur mu?" diye kendini aldatmaya çalışan kurda dersini vermiş. Açlıktan ve susuzluktan bitap halde olan kurt uzun süre ağacın gölgesinde bu halde beklemiş. Koyun da aklını kullanmanın karşılığında gidip sürüye karışmış, bol bol otlayıp karnını doyurmuş.
Siz de masalımızdaki koyun gibi aklınızı kullanıp tehlikelerden uzak kalabilirsiniz. Masalımız da burada bitmiş. Tilki ile karga masalı. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuş. Oradan geçen bir tilki de kargayı o şekilde görünce kendi kendine düşünüp o eti kargadan nasıl alabilirim acaba demiş. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitmiş ve son derece kibar bir sesle "Günaydın karga kardeş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kanatların da çok parlak." demiş. Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etmiş. "Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz, pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam görünüyor." demiş. Tilkinin sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Ama yine ses çıkarmamış. Sadece göğsüne ve tırnaklarına bakmış. Tilki pes etmemiş. "Ah ah, bir de sesiniz güzel olsaydı kuşların kralı olurdunuz." demiş. Tilki böyle deyince karga birden toparlanıvermiş. "Sesimin neyi varmış ki? Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de görsün güzel miymiş, kötü mü benim sesim?" demiş. Kuyruğunu sallayıp kanatlarını da bir kartal gibi açmış ve gaklamaya başlamış bizim karga. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başlamış ama et de ağzını açar açmaz ağzından düşmüş. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada hop diye kapıvermiş ve afiyetle yemiş. Karga ne olduğunu anlayamamış. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya dönüp şöyle demiş. "Ey karga, doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok. Ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik." Tilki kurnazlığını yapmış, karganın ağzındaki eti kapıp karnını bir güzel doyurmuş. Siz olun, masalımızdaki karganın düştüğü hataya düşmeyin. Başkalarının dolduruşuna gelip de bir iş yapmaya kalkışmayın. Sonra karga gibi elinizdeki yiyecekten olursunuz. Masalımız da burada bitmiş. Kurbağa ve akrep masalı. Bir varmış bir yokmuş. Su kenarında kurbağa çokmuş. Bundan yıllar önce bir ormanın birindeki dereden karşı tarafa geçmek isteyen bir akrep varmış. Fakat akrep yüzme bilmiyormuş. Karşıya nasıl geçerim diye kara kara düşünürken sazlıkların arasından bir kurbağa çıkmış. Kurbağayı görür görmez akrep hemen kurbağaya doğru dönmüş ve ona yalvarmaya başlamış. "Kurbağa kardeş, ne olur beni sırtına al, şu suyun karşı tarafına geçiriver. Bilirsin ben yüzme bilmem." demiş. Kurbağa önce pek aldırış etmemiş. Ama akrep durmak bilmez bir şekilde yalvarmaya devam edince kurbağa onun yalvarmalarına daha fazla dayanamamış ve akrebi sırtına alıp suyun karşı tarafına doğru yüzmeye başlamış. Akrebe ve yılana güven olmaz derler ya. Akrep suyun ortasına doğru gelindiğinde kurbağayı iğnesiyle sokuvermiş. Kurbağanın bu durumdan dolayı çok canı yanmış ve can havliyle bağırmış.
Ne yapıyorsun? İyilik edene böyle mi davranılır? Demiş. Akrep arsız bir şekilde cevap vermiş. Ne yapayım? Huyum böyle. Zehirli kuyruğumu sokmadan edemiyorum. Demiş. Bu söz üzerine kurbağa hemen suya dalıvermiş. Akrebi sırtından atmış. Suda çaresiz bir şekilde çırpanan akrebe de dönüp şöyle demiş. Sen de benim kusuruma bakma. Benim de huyum suya dalmak. Demiş. Akrep kurbağaya yaptığı hatanın farkına varmış varmasına ama suyun ortasında canıyla cebelleşmekten bunu düşünecek pek de zamanı olmamış. İyilik yapana iyilik yapacaksın derler. Akrep kurbağanın yaptığı iyiliğe karşı kötü davranınca kurbağa da akrebe cevabını onu suyun ortasında bırakmakla verdi. Siz olun, iyiliğe iyilikle karşılık verin. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri iyiliğe iyilikle karşılık verenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ahıra giren köpek masalı. Dışarıda sıcaktan bir türlü uyuyamayan köpek sessiz ve serin bir yer aramış. Ahırın uygun olduğunu görünce de içeri girip koca öküzün yiyeceği samanın üzerine kıvrılıp yatmış. Tarladan yorgun bir şekilde eve dönen koca öküz yiyeceği samanın üzerinde köpeğin uyuduğunu görünce şaşırıp kalmış. Allah Allah, bu da neyin nesi? Demiş. Önce uyandırmak istememiş ama gün boyunca çalışıp yorulduğu için aynı zamanda da karnı acıktığından şöyle bir şeyler yiyip otun üzerine çökerek günün yorgunluğunu çıkarmak düşüncesinde olan öküz çok beklemiş. Köpeğin bir türlü uyanmadığını gören koca öküz burnuyla köpeği iterek uyandırmaya çalışmış. Köpek uyanmadan yönünü diğer tarafa çevirip uyumaya devam etmiş. Koca öküz köpeği hızlıca itince köpek kafasını kaldırıp koca öküze hırlayarak "Burada da mı rahat yok bize?" demiş. Bunun üzerine koca öküz de "Bak, yiyeceğim samanın üzerine yatmışsın. Kalk da karnımı doyurayım." deyince köpek özür dileyeceği yerde onu ısırmaya kalkmış. Köpeğin bu çirkin hareketi üzerine koca öküz ona şöyle çıkışmış. "Bana bak köpek, sen çok saygısızsın. Eğer benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan buyur beraber yiyelim. Ama sen hem kendin yemiyorsun hem de bana yedirmiyorsun. Bu kadar da yeter artık. Kalk git benim evimden. Yatacaksan kendi yerinde, kendi yuvanda yap. Hem suçlusun hem de güçlü." demiş. Koca öküzün kuvvetli boynuz darbelerinden canı yanan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, koşarak oradan uzaklaşıp gitmiş. Başkalarına rahatsızlık veriyorsak bundan dolayı onlardan özür dilememiz ve o davranışı hemen bırakmamız gerekir. Eğer yaptığınız yanlışta ısrar ederseniz köpeğin yaşadıklarını siz de yaşayabilirsiniz. Bu masalımız da burada bitmiş. İki inatçı keçi masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda küçük bir köy varmış. Bu köyde dağın yamacındaki küçük bir evde yaşayan
bir köylü varmış. Bu köylünün tavukları, ördekleri, bir eşeği ve de keçileri varmış. Bu keçilerinin ikisi diğer keçilerinden farklıymış. Köylünün bu iki keçisi de çok inatçıymış. O kadar inatçılarmış ki biri ne yapsa diğeri tersini yapmaya çalışırmış. Çalılıklarda karınlarını doyurmaya gitseler bu iki inatçı keçi bir otlara, bir çalılara, bir otlara, bir çalılara gider gelirlermiş. Böyle olunca da bazen neredeyse aç kalırlarmış. Derenin kenarına otlamaya gitseler iki inatçıdan biri derenin bir tarafında, biri derenin diğer tarafında otlarmış. Köylünün diğer keçileri de kendi hallerinde yaşarlarmış. Diğer keçilerin aralarında hiçbir sorun ya da inatçılık yokmuş. İnatçılık yapan, sorun çıkaran sadece bu iki inatçı keçiymiş. Yine bir gün kırlara otlamaya gitmiş keçiler. Her taraf yemyeşil, taptaze otlarla doluymuş. Otladıkları yerin yakınında da bir nehir varmış. Bizim inatçı keçiler de birbirinden ayrı yerlerde otluyorlarmış. Nehrin farklı taraflarında karınlarını doyuruyorlarmış. Güzelce otlayan inatçı keçiler nehrin diğer tarafına geçmeye karar vermişler. İkisi birden nehrin üzerindeki küçük köprüden geçerken köprünün ortasında karşılaşmışlar. Keçilerden biri diğerinden yol istemiş. "Çabuk yol ver, karşıya geçeceğim," demiş. Diğer keçinin de inadı tutmuş. Yol vermeye yanaşmamış. "Hayır, önce ben geldim. Sen bana yol ver," diye karşılık vermiş. Keçilerin ikisi de inatçı olunca kenara çekilip de biri diğerine yol vermemiş. "Sen çekileceksin, ben çekilmem, sen çekileceksin, ben çekilmem," derken başlamışlar kavgaya. Birbirlerine toz vurmaya başlamışlar. Birbirlerine toz vurmaktan da bir süre sonra yorgun düşmüşler. Ama toz vurmaya da devam etmişler. İkisi de inatçı ya, yorgunluk bile onları durdurmamış. Yorgun yorgun tozlaşırken ikisi birden köprüden nehrin sularına düşmüşler. İki inatçı keçiyi de nehrin suları almış götürmüş. Nehirde suya kapılıp giden keçiler çok büyük bir hata yaptıklarını anlamışlar. Ve keşke böyle inatçılık yapmasaydık da bunlar başımıza gelmeseydi demişler. Son pişmanlık bir işe yaramamış. Ve iki inatçı keçi birden nehrin sularıyla uzak uzak yerlere gitmişler. Diğer keçilerden ve sahiplerinden ayrı düşmüşler. İnatçılığın kimseye faydası olmaz. Olsa olsa zararı olur. En güzeli bir orta yol bulup anlaşmak. Masalımız da burada bitti. Kurdun Krallığı Masalı. Bundan yıllar önce bir ormanın birinde bir kurt kendini kral ilan etmiş. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınlamış. Yayınladığı bu kanuna göre her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak. Böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekmiş. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak
şöyle demiş. Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi. Bunun üzerine diğer hayvanlar bu defa da eşeği alkışlamışlar. Kurt biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etmiş. Bu masalımızda da kurdun yaptığı gibi insanlar bir kanun koyuyorlarsa önce buna kendileri uymaları gerekir. Kendileri uymuyorsa öyle bir kanuna ihtiyaç yok. Bu masalımız da burada bitmiş. Tilki ile tavuk masalı. Bundan yıllar önce ormanda yaşayan tilki yatmadan önce bir şeyler yemek istemiş. Ve bunun için yuvasından çıkıp gezmeye başlamış. Bir kümesin yanından geçerken kapı aralığından şöyle içeri bir bakmış. Aman Allah'ım, bir de ne görsün? Tombul bir tavuk görmüş. Fakat bu tombul tavuk tilkinin yetişemeyeceği bir yere tünemiş. Kendi kendine, hadi bakalım tilki efendi, işte burada kafanı kullanacaksın demiş. Biraz düşünüp taşındıktan sonra kendine şöyle bir çekidüzen verip tavuğa seslenmiş. Merhaba tavukların prensesi. Sizinle uzun zamandır görüşmedik değil mi? Demiş. Tavuk cevap vermemiş. Uykusunu kaçırdığı için ona biraz da kızmış. Tilki devam etmiş. Dostumuz Horoz son günlerde sizin büyük bir rahatsızlık geçirdiğinizi söyledi. Bilseniz ne kadar üzüldüm. Duyar duymaz da durumunuzu sormaya geldim. Gerçekten de yüzünüz sapsarı görünüyor. Eğer aşağı inerseniz nabzınızı ölçmek ve dilinize bakmak isterim. Korkarım haliniz hiç de iyi değil demiş. Tilki kararlıymış. Tavuğu yiyecekmiş. Tavuk tünediği yerden, tilki dostum, gerçekten şimdiye kadar sizin böylesine açık kalpli konuştuğunuzu görmemiştim. Buradan aşağı iner ve yanınıza gelirsem durumum gerçekten kötü olacak. Korkarım o zaman size yem olacağım demiş. Ve tünediği yerden inmeyip canını kurtarmış. Bizim tilki de dönüp ormana gitmiş. Giderken ne mi yapmış? Tabii ki başka kurnazlıklar düşünmüş. Bu masalımız da burada bitmiş. Ormanın en kurnaz hayvanı tilki, bildiği 100 kurnazlıktan birisini yaparak elbet karnını doyurur. Tavuk olmazsa kumru, kumru olmazsa serçe, daha da olmazsa tavşan. Elbet karnını doyurur. Hayatın kuralı bu. Kimisi av olur, kimi de avcı. Tavşan ve arkadaşları. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda ormanın birinde bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan ormanda mutlu bir şekilde yaşıyormuş. Tavşanın ormanda çok fazla arkadaşı varmış. Ve bu arkadaşları ile de sık sık bir araya gelip onlarla güzel vakit geçirirmiş. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadıktan sonra da ormanda tek başına gezmeye çıkarmış küçük tavşan.
ormanı gezmekten de çok büyük keyif alırmış. Tavşanın ormanda birçok arkadaş olması onun kendini güvende hissetmesini sağlıyormuş. Neden mi güvende hissetmesini sağlıyormuş? Çünkü tavşan diğer hayvanların kendisini çok sevdiğini, başına bir iş geldiğinde onların kendisine yardım edeceğini düşünüyormuş. Onlardan ne isterse yapacaklarını düşünüyormuş küçük tavşan. Günlerden bir gün yine mutlu bir şekilde ormanı gezintiye çıkmış küçük tavşan. Keyifle ormanda dolaşırken birden köpek sesleri duymuş. Bir de ne görsün? Uzakta iki köpek koşarak kendisine doğru geliyormuş. Önceleri böyle durumlarda korkusundan kaçacak delik arayan tavşan bu defa kaçmamış. Arkadaşlarının kendisine yardım edeceğini düşünmüş. Neden kaçayım ki? Kime gitsem bana yardım eder demiş kendi kendine. Ve hemen yakınında otlayan ata yaklaşarak ona şöyle demiş. Beni korumak için sırtına alır mısın? Köpekler geliyor da. At üzgün bir şekilde şöyle demiş. Senin için her şeyi yaparım ama şimdi sahibim için yapmam gereken çok önemli bir işim var. İşim olmasaydı seve seve sana yardım ederdim demiş. Tavşan bu defa da koşarak az ötedeki boğaya gitmiş. Ona da aynı şeyi söylemiş. Fakat boğanın da acelesi varmış. Sevgili dostum tavşan, biliyorsun senin için yapmayacağım şey yok. Fakat şu anda çok önemli bir işim var. İstersen yakın dostumuz keçi şu çalıların arkasında otluyor. Ona gidiver. Sana yardımcı olacaktır mutlaka demiş. Boğa böyle deyip tavşanı keçiye yollamış. Durumun ilginçliğine bakın ki böyle sıkıntılı bir durumda keçinin de işi varmış. Tavşan sonubut eşeğin yanına gitmiş. Fakat o da yardım edemeyeceğini belirtmiş. Bu arada köpekler de iyice yaklaşmışlar. Kurtuluşunun dostlarından gelecek yardımla olamayacağını anlayan tavşan son çare var gücüyle kaçıp köpeklerden kurtulmuş. Tavşan böyle sıkıntılı durumlarda kendi başının çaresine bakmasının en iyi çözüm olduğunu yaşayarak öğrenmiş. Masalımız da burada bitmiş. Fare ile Tilki masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanların birinde küçük bir fare varmış. Bu küçük fare güzel bir ormanda bir ağacın kovuğunda yaşıyormuş. Kendisine komşu farelerle beraber de mutluymuş. Küçük fare bitki tohumları yer ve mantarı da çok severmiş. Ormanda her şey yolundaymış ama bir tehlike varmış. Bu tehlike de kurnaz tilkiymiş. Tilki ormanda ava çıktığında arada küçük farenin de yaşadığı yere uğrarmış. Günlerden bir gün bu tilki yine ava çıkmış. Küçük farenin yuvasına da uğrayan tilki fareyi neredeyse yakalıyormuş. Küçük fare korkudan bayılacak olmuş. Fare çok korkmuş ama yine de kısık sesle de olsa tilkiye şöyle demiş. Tilki kardeş, sen hiç trüf mantarı yedin mi? Trüf mantarının tadı çok lezizdir. Şimdi tam mevsimi biliyor musun? Ağaçların altındaki çalılıkların dibinde çok fazla var. Eğer beni yemezsen seni oraya götürürüm.
bol bol yer, karnını doyurursun. Tilki bir an durup düşünmüş ve sonra fareye şöyle demiş. O söylediğini ilk defa duyuyorum. Bana yalan söylemiyorsundur umarım. Tilkinin böyle söylemesi fareye biraz cesaret vermiş ve fare, söylediklerim doğru. Az ilerideki ağaçların altındaki çalılıkların arasında var. Hemen gidersek sana trüf mantarı yediririm demiş. Tilki bunun üzerine tamam hadi gidelim o zaman. Ama memnun kalmazsam bu işin sonu kötü olur demiş. Tilkinin konuşmasından sonra fare önde, tilki arkada yürümeye başlamışlar. Çok fazla yürümeden farenin bahsettiği yere gelmişler. Küçük fare hemen ağaçların altındaki küçük çalıların arasına girip bahsettiği mantarı getirmiş. Mantarı tilkiye verip onun yemesini beklemiş. Tilki mantarı yiyene kadar küçük farenin yalan söylediğini düşünüyormuş. Ama mantarı yedikten sonra tüm düşüncesi değişmiş. Tilki, fare kardeş, bahsettiğin gibi bu mantar çok lezzetliymiş. Biraz daha getir de karnımı doyurayım demiş. Küçük fare tilkinin mantarı beğenmesinin sevinciyle çalıların arasından birkaç mantar daha getirmiş. Tilki de farenin getirdiği mantarları afiyetle yemiş. Böylece tilki karnını bir güzel doyurmuş. Sonra da fareye, bu mantar dediğin şeyi ilk defa yiyorum. Her bulduğumuz mantarı yiyebilir miyiz? Diye sormuş. Küçük fare de hayır hayır her mantar yenmez. Çoğu mantar zehirlidir. Yediğimizde bize zarar verebilir diye cevap vermiş. Tilki de o zaman bundan sonra canım mantar çektiğinde seni bulmam gerekiyor demiş. Küçük fare de büyük bir sevinçle her zaman sana yenilebilir leziz mantarlar bulurum. Sen yeter ki iste demiş. Küçük fare ve tilki o gün akşama kadar birlikte vakit geçirmişler. Tilki ile böyle güzel zaman geçirmek küçük farenin çok hoşuna gitmiş. Akşama doğru hava kararmaya başladığında tilki ve fare birbirinden ayrılıp yuvalarına dönmeye karar vermişler. Ve küçük fare tilkiden ayrılırken ona tilki kardeş seninle vakit geçirmek çok güzeldi. Seninle iyi bir arkadaş olduk. Seninle hep görüşmek isterim demiş. Tilki küçük farenin bu isteğini sevinçle karşılamış ve kabul etmiş. Küçük fare ve tilki o günden sonra sık sık bir araya gelmişler. Birlikte güzel vakit geçirmişler. Arada o tatlı mantarlardan da yemişler. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Gördüğünüz gibi bir trüf mantarı fare ve tilkiyi dost yaptı. Sizler de mantarı da arkadaşı da iyi seçin. Kendinize zarar vereceklerden uzak durun. Masalımız da burada bitti. Kurt ile Koca Karı Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda bir kurt varmış. Bu kurt acıktığında karnını doyurmak için avlanır. Avlandığında da karnı doyunca yuvasına çekilir, güzelce dinlenirmiş. Bu kurt günlerden bir gün yine acıkmış. Ormanda gezmiş dolaşmış ama bir av bulamamış kendine. Durum böyle olunca da ormanın yakınındaki köye av aramaya gitmiş.
Köyde bir evin etrafında yiyecek bir şeyler bulma ümidiyle dolaşmaya başlamış kurt. Evin ışık gelen penceresinin önündeyken sesler duymuş. Evde bulunan yaşlı kadın yanındaki küçük çocuğa "Yatıp uyumazsan seni pencerenin önünde bekleyen kurda atacağım" diye kızmış. Kurt yaşlı kadının bu sözlerini duyunca heyecanlanıp kendi kendine mırıldanmış. "Bugün herhalde benim şanslı günüm. Çocuğun durumuna bakılırsa uyumayacağı için pencereden gelmesi için çok beklemeyeceğim." Kurt büyük bir umut ve heyecanla beklemeye başlamış. Ama bir süre sonra odadaki konuşmalar kesilmiş ve çocuk yatağına yatıp uyumuş. Kurt çocuğun tekrar uyanması için bildiği bilmediği bütün duaları okumuş. Pencerenin önünde beklemeye devam etmiş. Ve beklerken de zaman akıp gitmiş. Derken hava soğudukça soğumuş. Kurt bir yandan soğuk havadan dolayı üşüyormuş, bir yandan da açlıktan neredeyse ayakta duramaz hale gelmiş. Ama çaresiz bir şekilde beklemeye devam etmiş. Çünkü yaşlı kadının birazdan çocuğu pencereden atacağını düşünüyormuş kurt. Bütün geceyi pencere önünde geçiren kurt artık umudunu yitirmiş. Tam umudunu yitirip pencerenin önünden ayrılacağı sıra çocuk birden uyanıvermiş ve ağlamaya başlamış. Çocuğun tekrar uyanmasına çok kızan yaşlı kadın pencerenin önüne doğru gelmiş. Yaşlı kadını gören kurt çok sevinmiş. Pencereye iyice yaklaşıp sevinçten kuyruğunu bir süpürge gibi bir o yana bir bu yana sallamaya başlamış. Yaşlı kadın bu ara kurdu fark etmiş ve fark etmesiyle de çok korkup hemen evin diğer tarafında bulunan köpeklere seslenmiş. Köpekler kadının sesini duyar duymaz kurda havlayarak saldırmaya başlamışlar. Kurt neye uğradığını şaşırmış. Pencereden çocuk beklerken birden peşinde 2 tane köpek bulmuş. Kurt sabaha kadar soğukta aç karnına beklemiş ama köpeklere yakalanmamak için de var gücüyle ormana koşuyormuş. Ormana koşarken de şöyle mırıldanmış: "Ne acayip insanlar. Önce ne diyorlar, sonra ne yapıyorlar. Artık her işittiğime inanmayacağım. Bu bana iyi bir ders olsun." Bu masalımızda da olduğu gibi insanlar çok kızdıklarında aynı yaşlı kadının söylediği gibi yapmayacağı şeyler söylerler. Bunun nedeni çok kızmış olmaları. Hepsi bu. Masalımız burada bitmiş. Küçük Sıpa Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Herkes tilki olmasa da etrafta kurnaz çokmuş. Uzak ülkelerin birinde bulunan küçük bir köyde bir anne eşek ve küçük sıpası mutlu mesut yaşarmış. Anne eşek yavrusu sıpaya nelere dikkat etmesi gerektiğini her gün anlatır, onu tehlikelere karşı korumaya çalışırmış. Hayatı öğrenebilmesi için de anne eşek küçük yavrusu sıpayla beraber kırlarda gezer dolaşır. Ona neleri yemesi gerektiğini, hangi hayvanlardan çekinmesi gerektiğini, kendisine hangi hayvanların zarar verebileceğini anlatırmış. Bizim küçük Sıpa da annesini büyük bir dikkatle dinler, onun söylediklerine göre yaşamaya çalışırmış.
Böylece günler günler geçmiş. Bizim küçük Sıpa bir gün yuvasından çıkmış, kırlarda tek başına gezmeye gitmiş. İleride çalılıkların içinde bulunan kurnaz tilki de küçük Sıpa'yı görür görmez hemen yanına gitmiş ve ona "Oo, bu ne güzellik, bu ne zarafet" demiş. "Bugüne kadar gördüğüm en güzel Sıpa sensin" demiş. Gözlerinin güzelliğinden de bahsetmeyi unutmamış. Küçük Sıpa tilkiye çok teşekkür etmiş. Onun çok kibar biri olduğunu ve ömründe ilk defa kendisi gibi biriyle karşılaştığını söylemiş. Kurnaz tilki de bizim küçük Sıpa'ya kendisiyle birlikte ormandaki yuvasına gelirse ona iyi bir ev sahipliği yapacağını ve onu güzel bir şekilde misafir edeceğini söylemiş. Küçük Sıpa tilkinin söylediğini kabul etmiş. Annesinin söylediklerini bir an olsun unutan küçük Sıpa tilkiyle birlikte bir patikada yola koyulmuşlar. Sonra yolda giderken bir tavşan çalılıkların arasından çıkıp küçük Sıpa'ya seslenmiş. "Hey dostum, sakın tilkinin yuvasına gitme. En son tilkinin yuvasına giden yavru geyik maalesef kayıplara karıştı. Haberin olsun" demiş. Küçük Sıpa tavşanın söylediğini duyar duymaz hemen dört nala oradan kaçıp annesinin yanına ulaşmış. O kadar hızlı koşmuş ki yetişse bir yarış atı ancak yetişebilirmiş küçük Sıpa'ya. Annesinin yanına döner dönmez yaşadıklarını anlatan küçük Sıpa çok üzgün olduğunu belirtmiş. Annesinin öğütlerinin bir an için aklından çıkması neredeyse canına mal oluyormuş. Anne eşek de küçük Sıpa'ya geç de olsa hatasından dönmesinin çok iyi olduğunu, bundan sonra da daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Anne eşek ve küçük Sıpa yuvalarında mutlu mesut yaşamışlar. Açık havalarda kırlara çıkmışlar. Bol bol eğlenmişler. Kurt ile Çoban Masalı. Bundan yıllar önce uzak ormanlardan birinde yaşayan bir kurt kendine yiyecek bulmanın yollarını arıyormuş. Derken aklına bir fikir gelmiş. Bizim kurt bir tilki kadar kurnaz olmasa da kurnazlığı becerebiliyormuş. Ormanda otlayan koyunlar aklına gelmiş hemen. Ve bir plan kurup planını işletmeye başlamış. Bir gün sürünün etrafında belirivermiş ve sürüden ayrılan ya da çalılıkların arasında tek başına otlayan koyunları bir toplayıp bir araya getiriyormuş. Çoban kurdu görünce önce çok korkmuş. Herhalde bizim koyunların her birini tek tek mideye indirecek demiş. Sonra bakmış ki kurt çoban köpeklerinden bile daha güzel iş yapıyor. Sürüye bir çekidüzen veriyormuş. Günlerce bu böyle devam etmiş. Çoban kendi kendine bu kurt hiç de kötü hayvana benzemiyor. Onda fırsat kollayan bir düşman hali yok. Bıraksan koyunları bekleyecek neredeyse demiş. Kurda bir güvenmiş ki sonunda koyunları kurda emanet edip kasabaya gitmiş bir gün. Bizim kurdun istediği de tam buymuş. Sürü çobansız kalınca kurt kafasına göre koyunları, kuzuları bir mideye indirmiş. Çoban kasabadaki işlerini bitirip akşam dönünce sürüdeki koyunların telef olduğunu görmüş. Başlamış dövünmeye. "Oh olsun sana!
Ne demeye kalktın da koyunları kurda teslim ettin demiş kendi kendine. Dövünmüş dövünmesine ama dövünmesi telef olan koyunlarını geri getirmemiş. Kurda koyun teslim edersen olacağı bu. Sizler de neyi kime emanet edeceğinizi iyi düşünün, taşının. Sonra çobanın yaptığı hataya siz de düşmeyin. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri emaneti ehline verenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.